Ludis TV ve Gamer Arena ortaklığındaki Arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık Kerem zaten konuk değil, sen de artık burada hostun ya. Aynen, sen artık host oldum diyebiliriz. Tabii. Ama yanımızda bir konuğumuz var ve Elif Nur Işık, kendisi Gamer Arena'nın frontend developer, yani yazılımda aslında kullanıcı arayüzünü tasarlayan, hani Türkçe tercüme etmemiz gerekirse. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslında sen başla ya bu hafta. Öyle mi yapalım? Standart sorulardan sen başla istersen. Tamam, birazcık rol çalayım o zaman. Çal. Bugün Aras'tan, izninle Aras. Elif, hoş geldin aramıza. Hoş Elif bu buldum, arada merhaba. frontend dedik ama ilerleyen süreçte aslında hangi taraflara da değinebildiğini, yazılımcı olarak nerelerde çalıştığına da biraz daha gireriz. Ama biz de evet frontend olarak çalışıyor. Elif, bize birazcık kendinden bahseder misin? Bu sektöre nasıl geldin? Daha önce neredeydin? Neler yaptın? İlk önce onunla başlayalım. Tabii en doğrusu. Tabii. Ben Elif öncelikle. Merhaba. Şu anda Gamer Arena'da frontend developer olarak çalışıyorum yaklaşık 2 yıldır. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. 3 yıldır bu sektördeyim. İlk başta bir hastane yazılımı yapan bir şirkette çalışmaya başladım. Hatta Beyazıt, Bedirhan ve Enes de orada çalışıyordu. Biz bir ekip olarak zaten Gamer Arena'ya geldik. Orada çalıştıktan sonra Gamer Arena ile tanıştık ve onlarla çalışmaya başladık. 2 yıldır da yaklaşık olarak Gamer Arena'da çalışıyorum. Bu kadar. Peki kafanda okulu bitirdikten sonra zaten hep bu tarz bir yazılım işi mi vardı, yoksa daha başka bir yere yönelirim diye düşünüyor muydun? Yok, yazılım yapmayı düşünüyordum yani. Planım o yöndeydi. O zaman merak ettiğim kısım şu. Varmayı düşündüğün yer bir oyun tasarımı iş firması mıydı, ya da oyun, Web3 şeklinde çalışan, entegrasyonu sağlayan, yoksa çok mu kafanda başka bir şey mi vardı? Yani kesinlikle oyun sektörüne girmek gibi bir durum olmaz diye düşünüyordum. Çünkü çok oyun oynayan bir insan değilim. Hatta hiç oynamam yani. O sektör aklıma bile gelmiyordu açıkçası, bir oyun sektörünün olduğu. Hani bir yazılım firmasında çalışırım diye düşünüyordum. Ama Gamer Arena ile karşılaştık ve bir oyun dünyasının içine girmiş oldum aynı zamanda. Web3 ile tanışma fırsatına şahit oldum. Öyle. Bir önceki geliştirdikleri ürünlerde biz de tabii daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Beyazıt da bahsetmişti. Bize geldiklerinde daha önce hem oyun tarafında hem Web3 tarafında bir şey yapmamışlardı aslında, ama daha önce çalıştıkları yerler, ürettikleri projeler, bunlar o kadar güzeldi ki aslında Web3 tarafına da, gaming tarafına da entegre olabileceklerini zaten anlamış olduk aslında. İçeride bizi o taraf etkiledi yani. Bu arada ben de gaming tarafında çalışacağımı hiç düşünmüş müydün sorusuna ben cevap vermek istiyorum burada. Ben de hiç düşünmemiştim yani, ama günün sonunda oyun sanki hiç kaçabileceğimiz bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani ben de mesela kendimi dışarıda hiç böyle oyun oynayan, inanılmaz oyun oynarım diyen biri değildim. Ama geçen haftaki programlarda mesela Barış'la konuştuğumuz programda fark ettim ki aslında ne kadar çok oyunun içerisindeymişim yani. Ya şimdi şöyle, oyun dünyasıyla ilgili zaten, ya da dijital dünya diyeyim, yanlış algılanan bir konsept var bence. Bütün konuların birbiriyle bağlantılı olduğu zannediliyor. Aslında hani böyle, ne bileyim, oyun dünyasını biliyorsan çok iyi oyun oynuyorsun, e-sporu biliyorsun, ama aynı zamanda Web3'yi de biliyorsun, kriptoyu takip et. Hiç ilgisi yok. Birbiriyle çok alakasız konular aslında bunlar. Ben uzmanlık alanım e-spor olsa da ben de gamer değilim mesela. Yani izlediğim oyunların bir kısmını adam akıllı oynamıyorum bile. Sadece biliyorum. Ya da hikayeli oyunlar vardı işte, Red Dead Redemption falan filan gibi. Hiç yok bende. Hani oyunun adını şu an doğru söylememiş olabilirim. O kadar oyunla ilgim yok ki. İnsanların algısı çok problemli aslında. Onu net belirtmek gerekiyor. Oyun veya dijital dünyadaki herkes aynı işleri yapmıyor. Evet, kesinlikle. Peki ben yine Elif'e sorayım. Gamer Arena'ya da o zaman ekipçe geldiniz herhalde, değil mi? Bu kullanıcı arayüzü, yani frontend developer, oyun tarafında, oyun dünyasında geliştirmek nasıl işliyor? Yani önceden dediğim gibi bir hastane bilişim sistemi yapıyorduk. Hani tek bir arayüz vardı. Orada işte belli başlı şeyler yapıyorduk. Gaming alanına geçince çok fazla renk, çok fazla görsel, hani full görsellerle uğraşma, çok fazla animasyon, bu tarz şeylerle daha fazla karşılaştık ve bu gerçekten
Bir front-end developer için bence çok güzel bir şey. Hani daha çok yapısı geliyor insanların. Ben o yüzden gerçekten gaming alanına geçtiğim için çok mutluyum. Peki şunu sorayım. Estetik algınızı geliştirmeniz veya beklentileri takip etmeniz, güncel tasarımsal öğeleri takip etmeniz gerekiyor mu bu durumda? Yani bence gerekiyor çünkü teknoloji gelişiyor. İnsanların estetik algısı zamanla değişiyor. Yani daha fazla animasyonun kullanıldığı dönemler oluyor. Mesela biz de oyunlarımızda daha fazla kullanmaya ya da web sitemizde kullanmaya çalışıyoruz. Hani günceli takip edip güncelde kalmak daha mantıklı olabiliyor bu tarz projelerde. Hem Web 2.0 hem 3.0 tarafı, yani çünkü Gamer Arena'nın iki tarafı da mevcut. İlgileniyorsun. Gelecekte biz Gamer Arena tarafında peki yani çok fazla da aset var aslında elinin altında Gamer Arena'nın. Hani, Go Labs'idir, kendi aplikasyonudur, hem web sitesidir vesaire derken Hı hı. çok fazla elde aset var. Ne tarz bir yerine gitmeyi düşünüyorsunuz? Yeni bir şey gelecek mi? Birinci ve ikinci programda da aslında çok az bahsedilmişti. Tüm platformlarımız, tüm projelerimizi tek bir çatı altında toplamayı düşünüyoruz. Web ve mobili birleştirme gibi planlarımız var. Bunların arayüz kısımlarında ben, işte Bedirhan ve Enes arkadaşlarımız işte dahil olacaklar, çalışacağız o alanlarda. Yani gerçekten heyecanlıyız. Güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Tek bir çatı altında toplamak için. Öyle. Bu arada Elif, hani belki hani izleyicilere de burada anlatmakta fayda var. Bizim dışarıda gördüğümüz, kullandığımız, yani Gamer Arena ve dediğimiz bu 4-5 farklı ürünün hepsinde yer aldı. Yani evet, eskiden Gamer Arena'nın bir platformu vardı. Belki ileride bu platform tarafına alakalı da bir bölüm çekebiliriz. Platform tarafında değil ama ekip olarak geldikten sonra çıkardığımız her üründe Elif ve Elif'in çalıştığı tarafın şeyi var. Desteği ve onların geliştirdiği şeyler. Bazen Elif'lere şey geliyor. Hani burası böyle yapılsın mı? Bu hani çok böyle soru sormadan geliyormuş gibi oluyor. Hani bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır ama Elif'in orada çok fazla parmağı dokunuyor. Yani bunun diyor kullanım açısından şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Senin de bahsettiğin gibi trendleri takip etmeleri gerekiyor. Elif'ler orada işte Bedirhan'la, Enes'le birlikte geliyorlar. Bizim user'lara uygun olan forma çeviriyorlar. Yani burada demek istediğim şey Gamer Arena ve ürünlerin hepsinde parmağı var. Oyunlarda yok diyor ama oyun giriş çıkış ekranları gibi yerlerde, mobil tarafta, şimdi yeni geliştirdikleri web tarafında da hepsinde parmakları var yani. Peki senin tarafına, yani spesifik olarak Web 3.0 ya da hani blockchain teknolojileri tarafına senin nasıl bir dahlin oluyor? Çünkü hani aslında kullanıcının en işinin kolaylaşması gereken anlar senin tarafın olması gerekiyor muhtemelen. Kolay işlemesi ve sürecin kolaylaşması açısından sen nasıl geri bildirim veriyorsun? Özellikle tasarım açısından. Yani şöyle, belki şöyle anlatır. Aslında Elif daha güzel anlatır ama daha önce hani birazcık hastane tarafında çalıştıklarını söylediler. Oradaki şeyde bize benzer tarafları var. Orada bir sürü datanın içerisinde çok daha kolay, çok daha karmaşık datalarla uğraşmışlar. Hani renkli olmayan ama binlerce datanın kullanıldığı, İki renkten oluşan. evet, gerek işte özel datalar olsun, şeyler olsun, geliştirdikleri şeyler öyle. Game alanına geçtiklerinde biraz daha renkli bir dünya karşılıyor bizi. Web 3 tarafına geldiğimizde de aslında kullanıcının çok kolay onboard olabildiği, çok kolay kullanabildiği ve daha yani yapmak istediği şeyi direkt bulabileceği bir arayüz onu karşılaması gerekiyor. Hani biz Web 3 tarafındaki ilk projemiz değiliz. Çok güzel örnekleri var. Onları da o taraflara uygulama kısmında da çok yardımları oldu. Yani insanların kullanım açısından en rahat kullanabileceği şeyin ne olduğunu da önerdiler. O yüzden bizim için çok rahat oldu. Yani burada bizim aslında Gamer Arena olarak, bizim diyorum da Elif'in daha doğru yorumları olur. Hem gaming alanından gelen kullanıcıların familiar, yani böyle bir alışık olduğu bir arayüzü göstermemiz gerekiyor. Hem de Web 3 dünyasından gelen kişilerin alışık olduğu bir arayüzü göstermemiz gerekiyor. Bunun en güzel örneği Galaxy Labs oldu aslında. Galaxy Labs tarafında Elif çok güzel iş çıkardı. Belki birazcık da o taraftan da bahsedebiliriz ileride. Bir de şöyle bir dünya var. İşte UI UX diyoruz ama biz son kullanıcı olarak düşünüyorum ben şimdi kendimi. Bir siteye girdiğimde
Mesela mobilden hep kullandığım siteyi bazen laptopumdan bir açıyorum. Ya gerçekten o benim kullandığım site değil. O Değil. başka bir site. Veya Bambaşka aynı bir şey şekilde çıkıyor. evet, web sitesinden alıştığım evde bilgisayarda kullandığım bir siteye telefondan giriyorum, bir şey göstereceğim. Aman yarabbi, nerede? O nerede? Tıklıyorsun, gidiyor, gitmiyor, bilmem ne. Çok Benim- zorlanıyorum. Yani o konuda Elif'i tek geçerim. O hiç yalan söylemeyeceğim. Benim sadece telefondan kullanabildiğim bazı uygulamalar var. Ya da sadece web sitesini kullanıyorum. Yani ikisini cross platform hiç yapamamışlar. Evet, kesinlikle. Aslında bunu soracağım. Hani mobille web arasındaki uyumu nasıl sağlıyorsunuz Elif? Ya biz kodlama yaparken buna responsif tasarım diyoruz. Hani amacımız web sitesindeki görüntü neyse bunun aynısını mobile de aktarabilmek. Çünkü kendi tarayıcılarımızdan biz o sitelere giriş yapabiliyoruz. Ve asıl amacımız gerçekten de Kerem'in dediği gibi aynı olsun ki bir karışıklık çıkmasın, kullanıcı zorlanmasın. Hani kullanıcı dostu bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Bunu kodlarken tasarlıyoruz açıkçası. En baştan aslında iskeletini öyle, yani onların da alışık olduğu bir çalışma stili var. En baştan yani bu sorunların olabileceğini öngörerek çalışmaya başladıkları için en baştan temelini aslında çok doğru atıyorlar. Bu arada bize de çok doğru sorularla geliyorlar. Yani ben bazen diyorum ki bunu böyle yapacağız, bitecek işte. Öyle değil. Optimize etmeye çalışıyor musun mesela mobil için belli şeyleri, yani ya da daha uygunlaştırmayı, optimize belki doğru kelime olmayabilir ama şunun için mesela webde ister istemez daha rahat bir yeriniz var. Daha çalışma alanı daha kolay olması gerekiyor. En azından benim kullanıcı olarak gördüğüm öyle. Ama mobilde daha farklı bir şey var ya, aynısını birebir aktarmıyorsunuz tabii ki. Nasıl bir dönüşüm oluyor orada? Yani örnekle vereyim mesela. En başta mesela header'ımız oluyor bizim. Web sitesinde yukarıda yan yana yazılı oluyor ama bunu mobile çevirdiğimizde orada biz bir menü ikonu koyuyoruz. O menüye tıkladığında o menüye ulaşabiliyor. O dar alan olduğu için onu mobilde göstermemiz çok zor olur. Hı hı. Hani sığmaz, taşar gibi durumlar olur. Mesela aynı durum aşağıdaki footer yapısıyla da alakalı. Geniş bir alan var. Orada işte bir şeyler yazıyorsun, koyuyorsun. Bunu mobile çevirdiğin zaman alt alta koyuyoruz ki hani o dar alana hepsi sığabilsin, görünsün. Okey, anladım. Yani uygulamayı ona göre oturtmaya Hı hı. çalışıyorsunuz aslında. Eğlenceli işi bence. En eğlenceli işi frontendçiler yapıyor ya. Öyle değil mi? Hatta bunun için bir sürü meme bile var. Ya Yani. o kadar anlamıyorum ki, yalan söylemeyeceğim. Şimdi hani çünkü programdan önce de söylediğim gibi frontend benim için kullanıcının gördüğü şeyi tasarlayan insan, arkadaki yazılımı da backend yapıyor. Ama şimdi ben bunu şey gibi, hani ben nereden bilebilirim ki? Ben gazetecilik okudum. En son matematik dersini o 9. sınıfta almış insanım yani. Yok yani. Bir de Mühendislik. şöyle bir şey oluyor. Ben ilk yalan söylemeyeceğim şimdi. Çok kolay bir şey zannettim. Dedim ki o ne güzel. Elif şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şuna bir şey ekliyor, buna bir şey ekliyor. Harika çıkıyor. Dedim bunu ben de yaparım. Dedim Elif bunu ben yapacağım. Bu Galaxy Labs tarafında belki örnek de verebiliriz. Galaxy Labs tarafında dedim ben yapacağım ya. Bunlarla ben uğraşacağım falan. Yok, o kadar kolay bir iş değilmiş yani gerçekten. Uzmanlaşmak lazım. Aslında sürekli aktif olmak lazım. Ama eğlenceli. Aslında Elif de anlatıyor. Bir frontendçi gündelik hayatında neler yapıyor? Nasıl aktif kalıyor? Bize birazcık da bunlardan bahset. Kesinlikle teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Yeni teknolojileri takip etmek gerekiyor. Sürekli o teknolojiler sürüm atlıyor. O sürümleri takip etmek gerekiyor. Performans hızlandırıcı şeyler oluyor. Mesela onları daha çok fazla kullanmak istiyoruz vesaire. Asıl işte amacımız kullanıcıya hızlı, performansı iyi, işte kullanıcı dostu bir güvenilir web sitesi ortaya çıkarmak. O zaman şu tarafa geçeceğim biraz. Aynı zamanda hani bu kadar frontend konuştuk ama hiç backend tarafıyla da iyice tenise bağlamış olabilirim. Backend Yo. tarafıyla ilgileniyor musun ya da orada ne tarz bir üretim oluyor ve senin ona bir dahlin var mı? Yani evet, aslında Gamer Arena'ya geldikten sonra oldu bu olaylar. İlk front-end developer olarak başladım sektöre. İşte Gamer Arena'ya geldim, yine front-end olarak devam ettim web alanında. Sonra ihtiyaç dahili aynı zamanda ben de öğrenmek istedim, kendimi geliştirmek istedim. Sektörde de zaten yeniyim diye. Biraz backend çalıştım. Arkadaşlarımdan yardım aldım, destekler aldım. Sonra zamanla artık backend'te de bir şeyler... Hintli arkadaşların YouTube videolarını izledin mi?
Onları her zaman izliyorsun. Onları izlemek zorunda kalıyor değil mi? Herkes bir Evet. noktada hayatında. Bir noktada onunla karşılaşıyorsun. Ama üniversitede daha çok karşılaşmıştım. Şimdi en azından sorabileceğim insanlar var ama üniversitede o çok fazla olmuyordu. Öyle bir amme hizmeti veriyor ki arkadaşlar, yani hani bazen yapabileceğim başka Bu alternatif arada her sektördeler ama. var. Biraz Evet. önce matematikte dedim. Matematikte varlar, fizikte varlar, development'ta varlar. Her yerde gaming'de varlar. Ya bazen clickbait oluyor. Yani hangisi clickbait hangisi değil tam çözemiyorsun ama clickbait olmayan da o kadar temiz anlatıyor ki kısa sürede. Tamam abi, sağ olasın, benim ihtiyacım olan buydu deyip çekiliyorsun ya. Biz bu arada Web3 alanında da çok varlar. O videoları bazen toplantılara giriyoruz. İşte Kerim'le de giriyoruz toplantılara. Beyazıt vesaire de oluyor. Bana diyorlar ki nasıl anlıyorsun? Ben dedim buna çok zamanında çok maruz kaldık biz bu İngilizceyi. Anlayabiliyoruz yani. Öyle oluyor. Aksanlı İngilizce anlamak. Evet, zorluyor. Beni bu arada hiç yalan söylemeyeceğim. Karayip aksanı dediğim bir şeye hiç maruz kaldım mı bilmiyorum ama Onu anlamıyor olabilirim. Nasıl çok bir şey? zorlanıyorum. O kadar boğuk ve yoğun ki ben böyle bir 8 kere dinlemem gerekiyor bu ne diyor diye. Var mı öyle yabancı casterlar? Senin de Chester'dan çok tanıdığım vardı, arkadaşım Hı. vardı. Arkadaş olabilmem için anlamam gerekmişti. anlaman gerekiyordu. O zaman son olarak aslında şeyi soracağım. Benim kafamda bu kadar vardı. Şu anda hangi projelerle ilgileniyorsunuz? Hani yani ve bu nereye doğru gidecek gamer arena için bu saatten sonra? Yani şu anda zaten hali hazırda olan Galaxy Labs projemiz var. Hani ona geliştirmeler geldikçe geliştirmeler yapıyoruz. Ama asıl şu anki odağımız hani bu tüm platformları tek bir çatı altında topladığımız proje. Onun UI UX çalışmaları devam ediyor. UI UX çalışmalarından sonra artık front ve backend çalışmaları da başlayacak. Hani çok heyecanlıyız bu proje için zaten. Çok güzel bir ürün ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bugünkü bütün asetlerin toplamından farkının ne olmasını tasarlıyorsunuz? Tek bir çatı altında Evet, toplayacağız. tek bir çatı Hı hı. altında toplamanız dışında da sorayım. Amacımız web ve mobil görüntünün aynı olması. Mobil görüntü mesela mobil uygulamaya girdiğimizde çıkan görüntüyle telefondan web'e girdiğimizdeki görüntünün aynı olmasını istiyoruz. Yavaş yavaş aslında Elif de bir full stack developer oluyor anladığımız üzere. Yani bu işin her tarafına dokunmaya başlıyor. Elif doğru mu? Evet, doğru. Ya mesela backend öğrendim. Şu anda mesela kendimi biraz mobil alanında geliştirmeye çalışıyorum. Bedirhan'la beraber. Bedirhan'ı darlıyorum biraz hani mobil öğrenmek için. Eğer istediğim seviyeye gelirsem bu önümüzdeki projede de mobil alanda da görev almak istiyorum. O zaman son olarak da şunu sorayım. Aslında demin hani şey dedin ya, mobille web'i aynı görüntüsü olmasını istiyoruz. Aslında Hı hı. responsive bir uygulama yapmak istiyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi? Evet, doğru. Sanırım onunla ilgili de hatta bir görüntümüz de var. Evet, Üstüne anlatabiliriz sanırım geldikçe. tabii. Galaxy Labs projemizdeki responsive'den bahsedebilirim. Bu önümüzdeki projede de yine aynısını yapmayı düşünüyoruz. Şu yukarıdaki mesela header kısmımız, bir about kısmımız var biraz aşağılarda. Yapmaya çalıştığımız şey hani belli temalarda, belli font size'ları kullanarak, belli ikonları kullanarak basit, anlaşılır bir web sitesi çıkarmak. Hani bir kullanıcı web sitesine girdiğinde ne yapmam gerekiyor diye düşünmesini gerektirmememiz gerekiyor. Benzer ikonlar kullanarak aynı ikon family'leri kullandık mesela. Burada mesela hover efektli bir ikon kullandık. Hani oraya üstüne geldiğinde oraya tıklaması gerektiğini anlıyor o kullanıcı. Tıkladığında da orada bizi mesela kullanıcının LinkedIn'ına yönlendiriyor. Bayağı da güzel bir tasarım olmuş aslında ya. Tatlı bayağı. Mesela burada F2 kısmında ikonlarımız var. Bir aşağı bir yukarı şeklinde. Hani aşağı açılır, tekrardan yukarıya döndüğünde kapanabilme şeyini algılayabiliyoruz. Buradaki renkler mesela renkleri de sade tutmak istedik. Genelde bu Web3 tarafına hitap ettiği için aslında böyle bir şey önerdiler. Ben gerçekten sevdim. Yani sadece Web3 kullanıcılarına da sorduk kullanışlarını. Bu heat map'lerle vesaire Elif daha aşinadır ama kullanıcılar nereye tıklıyorlar, nereye gidiyorlar bunlar bu tarafla da çok ilgilendiler. Web3 kullanıcıları
içinde game tarafından gelen kullanıcılar içinde ki geçen hafta bahsettiğimiz stake sayfası olsun. Kullanışı çok rahat, gelenin gerçekten kullanabildiği bir yer olabilir. Belki responsif tarafı da göstermekte, burada telefon görünümünü göstermekte fayda olabilir. Az önceki web sitesinin bir telefondan nasıl göründüğünü şu anda görüyoruz. Dediğim gibi mesela yukarıda menü ikonu var. O ikona tıkladığımızda az önce header'da olan about, team gibi yerleri orada görmüş oluyoruz. Benzer aynı komponentleri vesaire kullanıyoruz. İşte köşelerinin kıvrımı vesaire olsun, aynı yazılar var. Amacımız gerçekten web sitesinde görünen şeklin mobile çevrilmiş halini kullanıcıya sunmak istiyoruz. Çok da güzel sundular burada yani. Ben dedim ya hani ben yapacağım bunu, ben yaparım falan. Gerçekten öyle olmuyormuş. Elif olmasa o kadar kolay değilmiş, altından değil mi? kalkamazdık yani, bu işin kesinlikle kolay değil. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil yani. Bayağı uygulamanın aslında iki taraf içinde Hı hı. aynı şekilde anlaşılması için çaba sarf edilmiş. Yani iki tarafta da hem webde hem mobilde aynı kolaylık olması sağlanmış. Hani buradan da gördüğüm o açıkçası. Aslında kesinlikle öyle bir dünyaya gidiyoruz ya. Kullandığımız çoğu ürünün ben bazen rastlıyorum mesela, yani mobil oynadığım oyunları bazen diyorum ki keşke bilgisayarda oynayabilsem bunu, veya bilgisayarda oynadığım bazı oyunlar var, keşke diyorum orada oynayabilirim. Hani oyuncu değilim dedim ama hani bu aynı zamanda bir borsa uygulaması olabilir, bir banka uygulaması olabilir. Mesela ben çoğu banka uygulamasını telefondan da zor yapıyorum. Beyazıt'a falan soruyorum bazen, şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor. Web sitesine girince kayboluyorum. Her şey her yerde. Her şeyi atıyorlar, böyle pop atıyorlar, anlayacaksın. Şöyle söyleyeyim, banka ve yemek siparişi uygulamalarını sadece mobilden kullanabiliyorum. Web'den kullanamıyorum. Kesinlikle kullanılmıyorlar. Yani hele banka falan mümkün değil. Banka uygulaması mobil için yapılmıştır, web için değil. Buna kanaat getirdim ben de ya. Kesinlikle. Senin düşüncen ne bu konuda? Ben de web kullanamıyorum banka uygulamalarında. Çok karmaşık geliyor. Bir de mobile alıştık herhalde, sürekli telefon elimizde vesaire. Belki günümüzden kaynaklı. Mobilden hallediyorum hepsini. Zaten oyunla bir alakam yok yani benim. Bir de var bence, mesela arayüzlerle ilgili şöyle bir problem var. Çok karmaşıklaştıramıyor. Mobil için bir arayüzü çok karmaşıklaştırmak büyük bir başarısızlık örneği. Yani zor bir iş aslında. Web'de karmaşık olması daha kolay. Ve hatta bazı sitelerde böyle daha 2010'lu yılların ortasından kalma tasarım anlayışları daha kolay oluyor. Yani kullanıcının bir şey bulabilmesi için. Çünkü günümüzünkini koyunca yok şuradan şunu bul, şunu ara, şu veriyi gir, bunu da gir, şunlarla daralt. Yapana kadar zaten dağılıyorsun, bozuluyorsun. Onu mobilde yapmak daha kolay. O yüzden bence müşteri deneyiminin ne olduğunu anlamak çok önemli web sitesi veya mobil uygulama düzenlerken. Kesinlikle karşındaki kullanıcı kim, ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani biz de burada platform tarafında hani third party oyunları kullanıyoruz. O tarafta işte API bağlantısı yaptığımız oyunlar var. İşte Discord'umuz var, Telegram'ımız var. Aslında bizim üstümüzden de bir sürü hani istatistik tutabileceğimiz bir sürü data var. Çoğu kullanıcının mobil kullandığını görüyoruz. Aslında bu mesela Discord'da da öyle. Ben çok şaşırmıştım. Discord tarafında mobil kullanıldığını öğrendim. Çünkü ben Discord'u yani bilgisayarda Valorant oynadığım zamanlarda bilgisayarda çok aşina oldum. Yani evet kullanırdım. Eskiden sen daha iyi bilirsin. Belki Elif de biliyordur. TeamSpeak vesaire Tabii. vardı. Onları kullanıyorduk. Hani ben yine kullanmıyordum. Hani arkadaşlarıma hadi ben de buradayım demek için kullanırdım. Hani Discord'a oradan alışıktım. Discord'un mobilden çok kullanıldığını ilk öğrendiğimde... Discord mobilde daha mı çok kullanılıyor? Ya bizim taraftan bahsediyorum. Ha. Bizim tarafta çok kullanıcı var Discord tarafında. Olabilir. Mobilden kullanan. Hani şaşırdım. O yüzden böyle şeylere de dikkat etmek gerekiyor ki karşıdaki kullanıcıyı anlamak burada önemli. Karşıdaki kullanıcının ne istediğini anlamak önemli. Bu tür yerlerde Elif'in ve ekibin çok oluyor, katkısı oluyor. Çünkü kullanıcı bir kim? 2 ne yapmak istiyor? 3 diğer Profili insanlar nedir nasıl tabii. yapıyor? Evet. Yaş Bunlar grubu vesaire herhalde. aynen. Bunun kesinlikle yaş grubu çok etkiliyor. Ki bunu hala şu an gördüğümüzde daha büyük yaş grubuna hitap eden yerlerde öyle karışık arayüzler yok. Öyle inanılmaz renkler, uçar kaçar şeyler yok.
daha genç, daha böyle Gen Z tarafına indiğimizde ben bazen anlamıyorum ama çok iyi anlıyorlar. Yani çok, yani kuzenlerimden biliyorum veya böyle onların kardeşlerinden vesaire biliyorum. Çok küçükler çok daha karışık şeyleri daha iyi anlıyorlar. Ben o kadar şey değilim. Hemen bulmam lazım yani. Tek atmam lazım ona. Gözüme çarpması lazım yani bir şey. Yaşlandık. Yaşlandık diyebilirim. Evet, Elif daha genç tabii de biz yaşlandık diyebiliriz. Öyle yani o tarafta hani burada birçok farklı alanda ürün üretmemizin ve şu an yeni birleştiriyor olmamızın en güzel kısmı da bu abi. Bizde zaten datalar var. Millet neyi seviyor biliyoruz, neyi sevmiyor biliyoruz, ne istiyor biliyoruz. Gelecekte ne isteyebileceğini de artık doğal olarak tahmin edebilmeye başlıyoruz ki AI burada bayağı yardımcı oluyor bize. AI tool tarafında da bahsetmiştik zaten geçtiğimiz programlarda. Bunu gelecek ürünlerde ön yüzümüzde de rastlayacağımıza eminim yani. O zaman şunu da soracağım kapatmadan. Bu kadar çok kullanıcı deneyimi konuştuk ya. Kullanıcıdan gelen geri bildirime nasıl bir tepki veriyorsunuz aslında? Bunları değerlendiriyoruz ve bir sonraki projemizde ya da o proje üzerinden iyileştirmeler yapıyoruz ki birçok platformumuz var, birçok geri bildirimimiz var. Amacımız bu tüm bildirimleri, tüm platformlardan gelen bildirimleri toplayıp kullanıcıya en güzel bir şekilde bir ürün sunabilmek. Kesinlikle değerlendirme. Bunları topluyoruz yani. Bu tür Yani şeyler aslında veri geliyor. O verileri değerlendiriyorsunuz en nihayetinde. kesinlikle. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim mi? Tabii ki. Arena sohbetlerinin bu hafta bu sonuna geldik. Gelecek haftalarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.